Sonsuz. Dünyada tek başınaymışsın gibi bir his. Bana söyleyin, burası bir Mars değil, burası bir dünya değil. Neresi burası? Arkadaşlar, yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Yeni bir güne başladım ve burada kimle buluştum biliyor musunuz? Arabadan tanımazsınız ama Harley kullanan Romanyalı kadın dersem kim akla gelir? Elena akla gelir. Elena ile buluştuk ve bir gün o Adelaide'e doğru gidiyordu. Çünkü motoru Sydney'e vardı. O Darwin'e ulaştı. Darwin'den Sydney'e seyahat etmesi gerekiyordu ve yollarımız burada kesişti. O yüzden bir geceyi birlikte geçireceğiz, yemek yapacağız vesaire. Ben sonrasında nereye gittiğime karar vermedim. Birazdan sizle birlikte öğreneceğim muhtemelen. Keyifli bir zaman geçiriyoruz. Ücretsiz kiralanıyor bu arada. Çünkü çok fazla insan tek yönlü seyahat ediyor ve araçları belli şehirlere bırakıyor. Eline bunu ücretsiz bir şekilde Darwin'den aldı. Adelaide'de 6 gün içinde teslim etmesi gerekiyor. Tek yapması gereken benzin doldurmasıymış. Yani Avustralya'da böyle de bir seçenek var, onu da söylemek istedim. Hoş geldiniz diyorum. İyi seyirler diliyorum. Buongiorno. Come stai? Did you fly? Huh? Did you fly? I can fly, but I didn't fly. Baby. Nice, no? So nice now. Is it cold? Ah, there is so many flies, mosquito. Where? Ah, in your bag. 10. Elena, Darwin to Adelaide. And we met again in Port Augusta. And next trip, let's see. Hiçliğin ortasındayız şu anda. O kadar güzel ki. What's wrong and why you never said you felt that way? And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Hop, bir harita güncellemesi geçelim arkadaşlar. Avustralya'dayız hala. Perth'ten başladık, böyle indik. Önceki bölümde izlediğiniz gibi Adelaide'den yola çıkıp Mildura'ya gitmiştim. Sonra bu yol çok sıkıcı olduğu için sonra Broken Hill'e gittim. Broken Hill'den döndüm. Tekrar başladığımız yere Port Augusta'ya geldim. Artık soğuklardan çok sıkıldığım için yukarıya doğru gidiyorum. Bugünkü rotamız 540 kilometre. Coober Pedy. Güzel bir yere götürüyorum sizi. Climb'ın taş gibi eldiveni var ama evde. Evdeki hiçbir ekipmanda işe yaramadığı için şöyle bir çözüm buldum. Birileri verdi bana yolda, bir motorcu. Yani sanmıyorum işe yarayacağını ama deneyeceğim. 6 derece çünkü arkadaşlar. Ay, o yanıma giydim yine 10 kat kıyafet. Hadi bakalım. Güzel yollarımız olsun. Elena ile çok güzel zaman geçirdik. Gerçekten çok keyifliydi. Bir de onunla böyle enerjimiz de tuttu. Kendimi onun yanında çok rahat hissediyorum. Bir gece kamp yaptık. Sonracığıma ben bugün artık Coober Pedy'ye doğru devam ediyorum. Nullabore'u bitirdiğimde bu yoldan gelmiştim. Perth, işte Perth'ten ve Esperance'dan vesaire. Şimdi artık kuzey. Çünkü artık havanın soğukluğundan çok sıkıldım arkadaşlar. Artık kuzey. Bugün
hava burada 13 derece, gideceğimiz yerde 20 derece ve gittikçe böyle ısınacak. Çünkü Kuzey Avustralya'da tropikal iklim mevcut. Yani sürekli bir sıcaklık işte. Bali kadar değil ama öyle bir hava var. Sadece 10 kilometre ilerideyiz şu an Port Augusta'dan. 0. Artık galiba hiçbir şey olmayacak yollarda. Zaten yoktu da. Bu bölgeler çöl olduğu için yaz aylarında kavurucu sıcaklar oluyor. O yüzden özellikle gideceğimiz Coober Pedi'de arkadaşlar evler, oteller yerin altında, yerleşim yerin altında ki sıcaktan korunmak için. Acayip bir yere gidiyoruz. O nasıl el salladınız da böyleler? Onların da canı sıkılmış. Vay be, trene denk geldim sonunda. Ulan ne uzunsun sen. Ey. Northline diyor. Darwin'den falan geliyor herhalde. Oy, duramadım. Bir de boyamışlar altını. Üşenmediniz mi kaç metrelik treni boyamaya? Ha, bitti. Bu Darwin'den falan mı geliyor? Perth'ten de geliyor olabilir bu tren. Çok fazla tren rotası var arkadaşlar. Mesela Perth'ten Sydney'e gidiyorsun ama işte turun ücreti işte 4 gece kalıyor yolda. $400, $500, $1000 kadar çıkıyor. Ya da işte Melbourne'den Sydney'e var. Tabii lüks turlar da yine de pahalı yani ulaşım. Avustralya başka bir dünya. Yani böyle uzayda sürüyormuşum hissine kapılıyorum. Çünkü gerçekten baksana şuna abi. Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde görebileceğimi düşünmüyorum. Yani bu 50 kilometre, 60 kilometre değil. Kilometrelerce, binlerce böyle sürüyor. Çok ilginç. Yaklaştık arkadaşlar. 540 kilometreyi tamamlamak üzereyim. Son 11 kilometre. Hiçbir şey yok. Yaklaşık 250 kilometredir telefon çekmiyor. Üstelik Telstra'da aldım bu arada. Telstra en iyi çeken operatör olduğunu söylediler. Bu bölgede ama belli bölgelerde çekiyor, belli bölgelerde çekmiyor. Hi. Hey, how are you? Fine, you? Wait, I couldn't stop. Driver testing, slow steady breath. Keep going, keep going. Yeah. One more? Yeah. Keep going. Just pull your foot down a little bit so we can. Yeah. Stop. Yeah, blow a little bit slower. Ha, lower. I sorry. Slower, yeah, you're right. Until I tell you to stop, right? Keep going. A bit harder. Keep going. Keep going. Stop. In Turkey is opposite, you should. All good. Yeah. Thank you. Thank you. Ana. Trafik downtown. Yerin altında mıyız şimdi? Hello. Hi, how are you? Thank you. How are you? Thank you. Where are you coming from? Today Port Augusta. And was it raining on the way? Any rain? Only 2 minutes. Oh, okay. Yeah, not so bad. Right.
Yüksel. Okay. Now, is downstairs. And what I will do here? Or there is some. I'll give you some Yeah, information. that's nice. Şimdi dedi ki çok güzel bir yere geldiğimi hissediyorum arkadaşlar. Motoru öyle bıraktım. Bunker downstairs. Optimist. Hadi bakalım. Trik. Ha. Ulan. Ladies, gentlemen. Aha, yerin altına giriyoruz. Bunlar hep opal. Ana, çantayı unuttum yukarıda. Ulan aşağısı saray gibi. O ne lan? Gençler yine iyisiniz, geziyoruz ha. Bu ışıltılı hayatı biz seçtik. Lan çok güzel. Opal. Ya ben opal olmadan uyuyamıyorum, biliyor musunuz? Bakayım. Bir değişik buralar ha. Ulan ışık yok mu? Ha. Ana. Güzel. Hoş geldik. Duşlar yukarıda, bu ucuz oda. 99 Avustralya doları. Bir de şuraya bakalım mı gelmişken? Ha, bu odalar. Okey. Cave diyorlar. Diggers Cave. Okey, gezmeye gidiyoruz. Avustralya'nın kalbinde, çölün ortasında, yerin üstünde değil, yerin altında yükselen bir şehirdeyiz şu anda. Coober Pedi'deyiz. Burası dünyanın opal başkenti arkadaşlar. Opal hakkında size bilgi vereceğim. Ama buraya sadece değerli taşlar yüzünden gelmiyorsunuz. Çünkü burada yerin altında çok büyük bir yaşam var. Burada yerin altında oteller, kiliseler, evler, yaşam var. Yerin üstünden ziyade görebileceğiniz her şey aslında yerin altında yer alıyor. Bugün hep birlikte Coober Pedi'yi keşfedeceğiz. Aslında adı Aborjince'den geliyor. Kupapiti demek. Kupapiti ise beyaz adamın deliği anlamına geliyor. Çünkü bahsettiğim gibi yaşam yerin altında burada. Umona Opal Museum. Yerde gördüğünüz aborjin resim sanatı, daha çoklarını göreceğiz. Bundan tam 150 yıl önce bulunduğum bölge bir denizdi. Ve yıllar sonra denizin çekilmesiyle burada aslında bu zemin oluştu. Ve insanlar keşfedince burası bir yaşam noktası haline gelişti. Burada zaten 150 milyon yıl öncesine ait deniz olduğuna dair kanıtları bulabiliyoruz. ...150 milyon yıl önce buranın denizle kaplı olduğunu söylemiştim. O yüzden burada birçok fosiller var. Opal, silika minerallerinin suda çözülmüş halde birikmesiyle oluşan doğal bir mineral.
İlk opal 1915 yılında bulunmuş. O zamandan beri binlerce insan zenginlik hayaliyle buraya yerleşmiş. Bugün hala burada aktif madencilik yapılıyor. Ayrıca burası neden opal dünyanın başkenti dersek %70 opal Cuprpedi'de çıkıyor tüm dünyaya kıyasla. Hayal edebiliyor musunuz? İnanılmaz. And nowadays we use the black light torch because, as you see, it's easy to spot opal in the ground because it becomes white. Hiç sormadınız bu insanlar neden yerin altında yaşıyor diye. Çünkü yaz aylarında burası 45-50 dereceye kadar çıkıyor ve insanlar o yüzden yerin altına dobut dedikleri evleri inşa ettiler. Az önce gördüğümüz müzedeki evler gibi. Sıcaktan korunmak için insanlar yer altında yaşıyorlar. Durak noktamız bir Sırp Ortodoks Kilisesi. Cuprpedi'de her yerde olduğu gibi burası da yerin altında bulunuyor. Evet, burası girişi arkadaşlar. Yukarıda aborjin bayrağını, Sırp bayrağını ve Avustralya bayrağını görüyorsunuz. Bakalım. Yerin altına iniyoruz. Burası 1993 yılında Sırp madenciler tarafından inşa edilmiş arkadaşlar. Aslında bir kilise olmasından öte burada tüm sıcağa, tüm havaya rağmen inançlarını sergileyen insanların yaptığı bir ibadethaneyi görüyoruz. Ben çok beğendim. O zaman bir sonraki durak noktamız neresi? Old Times Mine, yani madencilik yapılan bir diğer yere gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada sabah motorsuzdum ama şehirde yürürken çok fazla aborjin vardı ve bağırıyorlardı. O yüzden güvenli hissetmedim. Hemen motoru aldım ve bu şekilde keşfetmeye başladım. Çünkü biliyorsunuz ki motosikletim benim güvenli alanım benim o. Çok değişik bir kasaba. Gerçekten gördüğüm en değişik kasabalardan biri. Old Timers Mine. Bu da başka bir yeraltı evi. Düşünün, o kadar sıcak oluyor ki bu çözümü bulmuşlar. Şimdi bile bak 17 derece. Neredesin hacı? Şurası. İlk defa müze geziyorum ha. Şimdi numara 1'den başlıyoruz. Geze geze geliyoruz arkadaşlar. Opal dünyadaki en önemli taşlardan bir tanesi. Özellikle parlamasıyla, ışıl ışıl olmasıyla dikkat çeken bir taş. İlk olarak 1916 yılında buradaki opalleri keşfediyorlar. Herkes buraya zengin olabilme umuduyla geliyor arkadaşlar. Tabii o zamanlar bilmiyorlar dünyanın en önemli opal başkenti olacağını. Özellikle burada bulunan opaller o kadar değerli ki milyon dolarlara satılabiliyor. Çok küçük buralar. Korkuyorum ha. Ulan. Çok küçük. Küçük adamlar da değiller. Niye bu kadar küçük yapmışlar? Ve dediğim gibi elle ve küçük aletlerle, şu an büyük iş makinalarıyla da geriniyor. Ama çok uzun seneler ellerle opal aranmış. Eğer uzaktan burayı geçip giderseniz dersiniz ki hiçbir şey yok, 3-4 tane bina. Ama
Yerin altına girerseniz burada dünyalar var. Şu an Fayez Underground Home'a gidiyoruz. Buranın özelliği bambaşka. Burası 3 kadın tarafından 1962 yılında yapılan bir ev arkadaşlar. Aslında burası çok özel ve geldiğim en pahalı yerlerden biriydi, $20 civarında, ama sonuna kadar değer çünkü kadının emeğinin gücü, yani erkek egemen bir toplumda aslında bir kadının isterse neler başarabileceğini görüyoruz. Yerin altına 3 tane kadın neler inşa etmiş, gelin birlikte bakalım. They done it out by hand with a hand pick. This is why the roof was so low, right? And then Şömine yapmışlar ama burası gece gündüz, yaz kış sürekli 22 derecede olduğu için hiçbir zaman ihtiyaçları olmamış. Ve burada da bir yaşam alanı inşa etmişler. Burada yüzme havuzu bile var. Abla diyor ki gündüz çalışıyorlardı, gece gelip burada parti yapıyorlardı. Bakalım şimdi Breakways manzara seyir noktası için gidiyorum. Bir sürü offroad süreceğiz. Turizm belgesi aldım Information Center'dan arkadaşlar. $15 ücreti var. Eğer bu yol üzerinde Cooper Pedy olmasaydı, yani beyaz adamların deliği, burada hiçbir şey olmayacaktı. Çöldü buralar. Ve düşünün, 1915 yıllarından bahsediyoruz. Adelaide'den çıkan bir adam develerle birlikte burayı keşfediyor. Acayip bir hikaye ya. Acayip bir hikaye. Gerçekten bilmiyorum, etkileyici. Hiçlik çünkü. Şehirden 3 kilometre çıktığını hiçbir şey yok. Breakways. Aha. O ne da? Yağmur yağmış gibi. Nasıl parlıyor taşlar, görüyor musunuz? Burası gerçekten uzayda sürüyormuşum gibi hissediyorum.
Buraya Breakaway denmesinin sebebi çok uzaklardan kopmuş anlamına geliyormuş. Gerçekten burası bence uzaydan kopmuş olabilir. İğrenç biliyorum ama ben bu kara sineklerin nereden geldiğini akıl sır erdiremedim. Çok arkadaşım var. Friendly'ler ama I'm not friendly. Devam edelim. Şehre dönüyoruz. Çünkü burası arkadaşlar aslında müthiş bir gün batımının izlendiği yer. Ama tek başımayım. Risk almak istemiyorum. O yüzden güneş havadayken geldim ve güneş havadayken de dönmek istiyorum. Çünkü akşamüstleri çok fazla şehirde gezmeyi de sevmiyorum. Motorumu park edeceğim. Sonracığıma bir şeyler yiyeceğim. Yanımda bir sürü şey var. Dışarıdan artık alışveriş yapmıyorum ya da yemek yememe gerek yok yaklaşık bir hafta kadar. O yüzden bu sonsuzlukta, bu kimsesizlikte beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Çünkü benim için de YouTube çok büyük bir motivasyon. Her gün bir yerlere sürüp hiçbir şey yapmadan ilerlemeyi hayal dahi edemiyorum. O yüzden sizinle bunları paylaşabildiğim için çok mutluyum. Destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm Avustralya'nın kalbine gidecek. Ama burası da benim için kalbi sayılır ya. Ben çok sevdim. Çok güzel hissettim. Ben sinek arkadaşlarımdan kurtulup kaçıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.